Merhaba hanımlar, Peri Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlerle süveter çalışmamız vardı. Süveter çalışmamızın ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümde beden kısmında lastiği ve modeli tarif ettim. Kol uzunluğuna kadar geldim ve ikinci bölümde de bu kol kesmelerini ve yaka kısmının oyuntularını tarif edeceğim. Şiş no ip no vermiştim birinci bölümde. Hep birlikte başlayalım ve bu kesimlerimizi yapalım. Kolay gelsin hepinize. Süveterimizin ikinci bölümündeyiz. İkinci bölüme koltuk kesmelerini tarif ederek başlayacağım. Sağ ve sol yönden 2, 4, 7 ilmek sayıp ayraç takacağız. Sol bölümden de 2, 4, 7 tane. Bu 7 ilmeği birden keseceğiz. Kesmeleri yapmak için tığla ilmek atacağım bu kısma. Onun için bir tığa ihtiyacımız var. Sıramızda birinci bölümde bir tane burada yarım modelimiz var. Devamında 1, 2, 3 tane tüm sonsuzluk modelimiz var. Modelin bu son ilmeklerinde arkasından örmediğim 2 ilmeği de değiştirdim. Ve bu sırayı tamamladıktan sonra ters yüzden ördüm. Örgünün ters yüzünü çeviriyorum. Tığımı aldım. Şimdi bu şişimize 7 tane ilmek atacağız. İlmeği atmak için tığımı son ilmeğimden takıyorum. Bir tane örüyorum. Tığımda da bir tane ilmek var ve ipimi şişin üstünden atıyorum. Şişin üstünden attıktan sonra tığımdaki ilmekle örüyorum. Biraz sıkı atacağım bu ilmekleri. Şişimi biraz ileri iteyim. Tekrar attım ipimi ve yine ördüm. İkinci ilmeğim. Tekrar atıyorum ipi. Üçüncü ilmek. 4, 5. ilmeğim, tekrar doladım, 6 ve 7. ilmeğim. 7 ilmek olunca bir tane de tığım da var. Tığımdaki ilmeği de düzeltip takacağım. 8 tane ilmek attık. 2, 4, 6, 8. Örgünün düz yüzünü çeviriyorum. Tığımı bıraktım. Ve şişimle örmeye başlayacağım. Birinci ilmeği ördüm. Devamındaki ilmekleri de örüyorum. Düz örüyorum devamındaki ilmekleri. Yaka ve kol bandında uygulayacağım ilmekler 2 ters 2 düz sıradan oluşacak. Yedi tanesini öreceğim bu attığım ilmeğin. Bir tanesini bırakacağım. 2, 4, 7 tane ilmeği düz ördüm. 8. ilmeğimle örgünün beden kısmından sağ yönden bir ilmek daha takıyorum şişime. Ve ikisini birlikte örüyorum. Şişime aldım. İlk kesmemi yapacağım. Bir tane ilmek kesmiş olacağız. 8 ilmek attık. 8. ve 9. ilmek örgüde birlikte örülecek. Ve birlikte ördüm. Döndürüyorum örgüyü. Ters yüzünü çevirdim. İlmeğimi şişime aldım. Birinci ilmeğimi. İlmeklerimi ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Bir tane de bu aldığım ilmek 6 ilmek. Şişimde 2 ilmek var. Bu 2 ilmeği benim bir son ilmek işim var. Ona çevireceğim bir teknik düzgün olması için teknik bir iş.
Kanalımda tarifi var. Bu size zor gelirse diğer ilmeği de örüp bu kenar ilmeğini bırakabilirsiniz. Ben ikisini birden örmeden şişime taktım. Örgüyü çevirdim. Düz yüzdeyim. Bu iki ilmeği birden örüyorum. Bir tane eksildi. Eksilenin yerine ön yüzden şişin üstüne ipimi atıyorum. Ve tekrar ilmeklerimi örüyorum. Bu kez ters örüyorum ilmeklerimi. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. 2 tane de bu ilmeğin, bir son ilmek, bir de doladığım 7 ve 8. ilmek yine. 8. ilmekle örgünün beden kısmından bir ilmek daha takıp ikisini birlikte örüyorum. Çeviriyorum örgüyü. İpimi diğer yöne atıyorum. İlk ilmeği alıyorum. İlmekleri düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek örünce doladığım ilmek ve kenar ilmeği kalıyor. Örmeden şişime alıyorum. Tekrar döndürdüm. Yine bu iki ilmeği şişime aldım. İkisini birlikte örüyorum. Biraz sıkı örmeye çalışıyorum bu kısımda. Tekrar şişimin üstünden attım. Doladım ve düz örüyorum. İki, 4, 7 tane ördüm. 8. ilmekle örgü yönünden bir ilmeği daha taktım. Şişime ikisini birlikte ördüm. 3 ilmek kesmiş olduk. Döndürdüm örgüyü. İlmeğimi aldım. Ters örüyorum. İlmekleri 2 sıra ters, 2 sıra düz olduğu için yine doladığım ve son ilmek kalınca ipimi öne alıp ikisini de örmeden şişime taktım. Tekrar ikisini birlikte ördüm. Şişimin üstünden ipimi attım. Ve yine 1, 2, 3, 4, 5 tane ters ilmek ördüm. 2, 4, 7 ilmeğim var şişimde. 8. ilmekle örgüden beden kısmından bir ilmek daha takıp ikisini birlikte örüyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi keserek ayracımıza kadar geleceğiz. Tekrar çevirdim. İpimi bu yöne attım. İlmekleri düz örüyorum. 2 ters sıra, 2 düz sıra olacağı için sürekli bunu ayarlayacaksınız. Döndüm tekrar. Yine 2 ilmeği şişime aldım. İkisini birlikte ördüm. Şişimin üstünden ipi attım, doladım. Sıra düz ve 5 tane ilmeği düz örüyorum. Ve 5, 2, 4, 7 kenardakilerle ve 8. ile birlikte beden kısmından bir ilmek daha taktım ve ikisini birlikte ördüm. İlmekleri ters örerek bu iki ilmeğime geldim. Yine örmeden şişime aldım. Çevirdim örgüyü. İkisini birlikte alıyorum.
Söylediğim gibi zor gelirse sadece bir kenar ilmeği ile yapabilirsiniz. Tekrar şişimin üstünden doladım. İlmeklerimi ters örüyorum. Bir ilmek kalana kadar. İki, dört, yedi. Bir ilmeğim kaldı. Bu ilmeğimle yine beden kısmından bir ilmek alıyorum şişime. İkisini birlikte ters örüyorum. İpimi atıyorum diğer yöne. İlmekleri düz örüyorum. İki ilmeği taktım yine kenar ilmeklerimdeki bu teknik ilmekleri ördüm beraber. Tekrar şişimin üstünden doladım ipi. İlmeklerimi düz örüyorum. İki, dört, 7 tane ilmek ördüm. 8. ilmekle beden kısmından bir ilmek daha taktım. Birlikte ördüm. 7 ilmeği kestik bu kısımda. Ayracımı çıkarıyorum. 4 ilmek daha keseceğiz ama bu 4 ilmeği örgüyü örerek keseceğiz. Onun için örgümden 2 ilmek daha örüyorum ve bu kısımda modelime devam ediyorum. Modelimin ilmeğini ördüm, kaydırdığım ilmeği de örüyorum. Diğer ilmeği örmeden şişime aldım. Karşı yönden bir ilmek örüp sağ tarafa kaydırma yaptım. Devam edip sıramı örüp bu kısımda sol tarafın kesmesini tarif edeceğim. Model sıramızı olduğu gibi örüyoruz modelimize göre. Örgümüzün sol yönündeyiz. Bu kısımdaki gibi yine bir kesme yapacağız. 7 ilmek sayıp ayracımı taktım. 2, 4, 7 tane ve tığımla ilmek atacağım şimdi. Yine aynı şekilde tığımı taktım. Bu son ilmeğimin altından ve bir ilmek aldım. Tığımda ilmek var. İpimi şişimden doladım. Ve ördüm. Tekrar doluyorum. Ve ördüm. 3 tane ilmek attım. 4. ilmeğim. 5 6 ve 7. 2, 4, 7 tane ilmek attık. 8. ilmeği tığımızdaki ilmek takıyoruz. Tığımı bırakıyorum. Ve şişimi aldım. Kenar ilmeğini ördüm. Kalan ilmeklerimi ters örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Söylediğim gibi ilmeklerimi sıkı örüyorum. Attığım ilmekleri de sıkı atıyorum. 2, 4, 7 ilmeği ördüm. 8. ilmekle örgünün beden kısmından bir ilmek takıyorum şişime ve ikisini birlikte örüyorum. Döndürdüm örgümü. 1. ilmeği aldım ve ilmeklerimi ters örüyorum şimdi. 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Şişimde 2 ilmek kaldı. Bu 2 ilmeği örmeden şişime aldım. Yine burada da son ilmek işi yapacağız. Düzgün örmek için böyle bir ilmeklerim var benim. İkisini birlikte ördüm. Bu yönde ipimizi bu şekilde atmayacağız.
Sol yönde atışımız bu değil. Sol yönde atışımız bu şekilde. Bu sağ taraf atışı son ilmek işi için, bu da sol tarafın atışı. Şişimizin üstünden ipimiz diğer yönde, örgünün düz yüzü olan yönde ip ve şişimizi ipin altından dolayıp alıyoruz. Bir kenar ilmeği, bir doladığım ilmek var. Diğer ilmekleri ters örüyorum. 2, 4, 7 tane, 7 tane kalınca yine örgünün beden kısmından bir ilmek daha alıp 8 ve 9. ilmeği birlikte örüyorum. Sıramız düz, ilmekleri düz örüyorum. Son 2 ilmeği örmeden taktım. Çevirdim, ördüm. Yine şişimi ipin altından dolayıp bir ilmek aldım ve 5 ilmeği ters örüyorum. 2, 4, 7 tane. 8. ilmeği alıp örgünün beden kısmından da bir ilmek alıp ikisini birlikte örüyorum. Çeviriyorum örgümü ve ilmekleri ters örüyorum. Son 2 ilmeği örmeden taktım. Doladım ilmeğimi, düz örüyorum. 2 ters sıra, 2 düz sıra. Bantlarımız 2, 4, 7. 7 ilmeği ördüm. 8. ilmekle örgünün beden kısmından yine ilmek alıyorum ve ikisini birlikte örüyorum. Çevirdim örgüyü. İlmeklerimi sırası düz öreceğim. Üç ilmeğimiz kaldı. 4 ilmeğimizi kestik. Doladım ilmeği, 2 ilmeği birlikte aldım. Tekrar şişimi ipin altından atıp doladım. Ters örüyorum. 2, 4, 7 tane ve 8. ilmeğimle beden kısmından bir ilmek daha alıp ördüm. İpimi öne atıyorum. İlmekleri ters örüyorum. Ördüm 2 ilmeğimi, doladım şişime ve düz örüyorum. İki, 4, 7 tane. 8. ilmekle beden kısmından yine bir ilmeği şişime taktım. Birlikte düz ördüm. Çevirdim örgüyü. Ve ilmekleri düz örüyorum. Bir tane ilmeğimiz kaldı. 6 ilmek kestik. Doluyorum tekrar. İlmeklerimi ters örüyorum.
2, 4, 7 tane. 8. ile beden kısmından bir ilmek daha aldım. 7 ilmeği kestik, ayracımıza geldik. Sol yönde de kesimimizi tamamladık. İlmeklerimi normal örüyorum. Örmeden alınacak ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ördüm. Yine örmeden alıyorum bir ilmek. Ve örerek örgünün ters yüzde bu tarif edeceğim sıraya kadar örüyorum. Sıra sonuna yaklaştım. Örmeden alınacak ilmekteyim, alıyorum. 2 tane ters ilmek örüyorum. Diğer ilmeğimi de örmeden alıyorum. Bir ilmek daha örüyorum model kısmından sonra. Ters yüzdeyiz. Kalan ilmeklerimi sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğim var. Ters yüzden bir ilmek keseceğim. Düz yüzden de bir ilmek keseceğim. Bu 2 ilmeğin yönünü değiştirip bu bant ilmeğindeki ilmeği öne aldım. Ve ikisini birlikte sırası ters ve ters örerek kestim. 8. ilmeği kesmiş oldum. Çeviriyorum örgüyü. Düz yüzdeyiz. Düz yüzde sağ yönde dolama şeklimiz bu ve ilmeklerin sırası ters sıra. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. 2, 4, 7 tane ilmeğim oldu. 8. ilmeğimle örgüden bir ilmek daha şişime taktım ve birlikte ördüm. 9. ilmeğimi de kestim. Sadece 2 ilmeğim kaldı. Kesim yapılacak ve bu ilmeklerimi düz örüyorum. Kaydırılacak ilmeğimi kaydırıyorum sol yöne. Ve bu yüze kadar, sol tarafa kadar ilmeklerimi normal örerek devam ediyorum. Bu kısımda da keseceğim ilmeği tarif edeceğim. Buraya kadar örüp devam ediyorum sırama. İlmeğimi sağa kaydırdım, bir ilmek aldım, ördüm. 2, 3 ve bu ilmeğimi de kaydırdım ve ördüm. Şişimde kalan ilmekleri yine sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 9. 9 ilmek var ve bu kesilecek ilmeğimiz. Yönünü değiştiriyorum. Bandın ilmeğini öne alıyorum. Ve 8 ilmek, 2, 4, 6, 8 ilmek, bu 2 ilmeği birden örüp kalan 7 ilmeği örüyorum. Sekizinci ilmeği kestim. Sol yönde çeviriyorum örgüyü. Ve sırası düz. İlmekleri düz örüyorum. 2, 4, 2, 4, 7 ilmek ördüm. 8. ilmeği ve bu kısımdan diğer ilmeğimi ikisini birlikte örerek kestim. 9 ilmek kesmiş olduk. Kalan 2 ilmeği de düz yüzlerde keseceğim. Sıramı tamamlıyorum ters yüzde ve bu kısımda tarif edeceğim. Ters yüzdeyim, sıra sonuna yaklaştım.
ilmeklerimi gelişine örüyorum modelime göre ve artık bu yüzde kesim yaptık ama burada kesim yok. 9 ilmek olduğu için iki tarafta da 10. ilmeği düz yüzde keseceğim bu tarafın. Onun için ilmeklerimi sırasına göre örüyorum. Bandıma geldim. Bandımın sırası ters yüzden düz örülüyor. Ördüm. Son 2 ilmeği taktım. Çevirdim. İki, 4, 7 ilmeği ördüm bandımdan. 8. ilmeğimle örgümün bedeninden bir ilmek daha taktım ve birlikte ördüm. 10. ilmeği kestim. Son bir tane ilmeği de diğer düz yüzde keseceğim. Değiştirmelerimi yapıyorum. Modelimi denk gelişine göre örüyorum. Kestiğim bu ilmekleri hesaplayıp modele göre kesiyorum. Diğer ilmeklerimi örüyorum. Örgünün sol yönünde ise düz yüzde kesim yapmayacağız, ters yüzde kesim yapacağız. Onun için sol tarafın ters yüzüne kadar ilmeklerimi örüyorum. Örgünün sol yönündeyim. İlmeklerimi örüyorum. 2, 4, 6, 8 bandıma geldim ve kesme yapmadan bandıma geçip örüyorum. Çeviriyorum örgüyü. Ters yüzde olduğu için bu tarafın kesimimizi de ters yüzde yapacağız. 10. ilmeğimizi keseceğiz. 2, 4, 7 ilmek ördüm. Ve örgüde bant ilmeğini öne alıp bu ilmeği bir tane düzeltme yapıp ileriye çektim. 2, 4, 7 ve ikisini birlikte ters öreceğim. Düzeltiyorum. 10. ilmeği kestim ve devam ediyorum. 11. ilmeği de düz yüzde kesmeyip yine bu yüzde keseceğim. Örgünün bu bant kısmına kadar öreceğim. Bant kısmına kadar geldim. Kesme yapmıyoruz. İlmeklerimin yönü ters. Bantta ve hepsini normal örerek düz yüze döneceğim. Düz yüze döndüm. Ve burada modelimizde bir tane ilmeğimiz var. Buradaki 11 ilmekten bir ilmeğimiz kaldı ve örgünün düz yüzde sağ yönünde son ilmeğimizi keseceğiz. İlmeklerimiz ters, sırası bandımızın. İki, 4, 7 ilmek ördüm. 8. ve 9. ilmeği şişime aldım birlikte. Ters örerek kestim. Kesimimizi tamamladık. Buradaki modelimiz yarım model devam edecek. 1, 2, 3 ilmek örüyorum. Bu ilmeği çevirerek örüyorum. Ve 6 ilmeğimin sırası ters ilmekler. Diğer yönde bir tane ilmeğimiz kaldı. Ters yüzde keseceğiz. Buraya kadar örüyorum. Sıramızı örerek tamamlıyorum.
ve bandımızda 2 4 6 8 sıramız ters. Kesme yapmadan bandımıza geçip ördüm. Son 2 ilmeği taktım. Ters yüze döndüm. Son ilmeğimizi keseceğiz bu yönde de. Kenar ilmeklerini ördüm. Tekrar ipi şişimin üstünden attım, doladım. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. 2 4 7 tane ve bu 8. ilmeğimle örgüden bir ilmek takıp birlikte ördüm. Kesimimizi bu yönde de tamamladık. İlmeklerimizi normal örerek modelimize devam edeceğiz. Kalan ilmeğimi de sayacağım sizin için. 2 4 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 ilmeğimiz var. Bu arada oğlum geldi, masamı salladı, kusura bakmayın. 72 ilmekle normal örgümüze devam ediyoruz. Birazcık 1-2 santim ördükten sonra kesimi daha iyi görmeniz için tekrar örgümü göstereceğim. Süveterimin kesiminde biraz ilerledim. Bu şekilde görmeniz için 1-2 santimde ördüm. Kesimimiz 11 ilmekten oluştu ve 72 ilmekle başka kesim yapmadan bu kol yüksekliğinde yeterli uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Bu kesimi bayan yeleklerinde de kullanabilirsiniz. Diğer başka yaş gruplarındaki kesimde de kullanabilirsiniz. Buradaki ilmekleri ikişer ilmek, üçer ilmek çoğaltmanız veya gidip gelerek ördüğüm ilmekleri çoğaltmanız yeterli. Bu son ilmek işimde sizi biraz zorlayacaktır. Yapamayan arkadaşlar normal ilmekle bir tane ilmekle örebilir. Eğer düzgünlüğünü beğenip yapmak isterseniz de ayrıca videosundan küçük parçada bu işi deneyebilirsiniz. 2 ters, 2 düz, ters haroşada, düz haroşada, pirinç bantlarda hepsinde oluşan bir son ilmek işidir bu işim. Ters yüzü de bu şekilde, düz yüzü de böyle ve yandan görünüşü. Kol kesiminde özellikle bu kısmı derli toplu olması için benim kullandığım bir teknik. Videoyu yavaşlatıp da izleyebilirsiniz. Pratiğini veya püf noktasını çözdüğünüzde hiç de zor olmayan bir iş. Sadece iki yönde ayrı doluyorum ve özellikle söyledim bu videoda. Şimdi devam edip modelimizi yeterli kol yüksekliğine gelene kadar öreceğim. Daha sonra birazcık omuzlarda yükseklik vereceğiz ve tamamlayacağız. Devam edip örüyorum. Süveterimizin arkasında yeterli kol boyu uzunluğuna geldik. Bu haroşa sıralarımı sayarsam ölçümü vermiş olacağım. Başlangıçtan itibaren bu haroşa sıraları sayacağız. 2 ters sırayı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane haroşa sıramız var. Ve modelimizden de belli sıramız. Kol kesiminden sonra bu haroşa sıralardan 1-2 tane ördük. Üçüncüsünün 2 sırasını ördüm. Şimdi omuz kısmına yükseklik vereceğim. Bunun için 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ilmek sayıp ayracımı taktım. 2 sıra örgü öreceğim. Bir düz yüzden, bir ters yüzden. Kenar ilmeğimi ördüm. Devamında ipimi üstünden doladım.
bandımı örüyorum. İki, 4, 7 ve 8. ilmeğim. Kalan ilmeklerimi normal örüyorum. Ve 20 ilmeğe ayracıma geldiğim zaman devam etmiyorum. Döndürüyorum örgümü. Bu ilmeğimi alıyorum. Bu model ilmeğini de örüyorum artık. Bu kısımda düzgün olması için kalan ilmeklerimi de öreceğim. Bant kısmına gelene kadar ilmeklerimi örüyorum. Bu kısımdaki örülmeyen ilmeğimi örmeden alıyorum. 1, 2, 3 ilmek daha ördüm. Şişimde 2, 4, 6, 8 ilmeğim var. Bu 8 bandımdan ilk ilmeği alıyorum. İpi etrafından dolayıp atıp bu ilmeği örmeden alıyorum ve örgünün tekrar ayraç olan tarafına doğru örüyorum. Yine 20 ilmeğimizi ördük. Bir tane daha yükseklik yapacağım. Döndüm tekrar. İlmeklerimi ters örüyorum. İki, 4, 7 tane ilmek ördüm. 2, 4, 7 2, 4, 6 ilmek ördüm. Bu kısımda da 7 ilmek var. 6 ilmekten sonraki ilmeği şişime aldım. Yine ipimi dolandırıp etrafından ipimi attım. İlmeklerimi düz örüyorum. Ve 20 ilmeği tamamladım. Süveterimizin bu kısmında yükseklik yapmış olduk. İpimi koparıp bu yüzden ayracımın olduğu yere bağlayacağım. Tamamladığım omuz ilmeklerimi aparatıma taktım. Orta kısımda kalan ilmeklerimi de diğer bir aparata aldım. Ve burada ipimi bağladım. Şişimizde yine 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ilmeğimiz var. 20 ilmeğimize düz yüzden örüyoruz. Bant kısmında bir sıra fazla olacak mecburen. Hiç diğer ön kısımla eşitleriz. Ters yüzden de örüyorum. Ve döndüm. Şimdi bu bandımızın ilk ilmeğine kadar öreceğiz. Bir ilmekten sonra ters ilmekleri örüyorum. Bir, iki, 3 ilmek daha ördüm ve bu bandımızın ilk ilmeğinin etrafından ipimi doladım.
Çevirdim örgüyü ve ters yüzden devam ediyorum. Tekrar düz yüzdeyiz. 6 ilmek öreceğiz. İki, 4, 6 ilmek ördüm. Bu orta kısımda da 7 ilmeğimiz var. Bu ilmeğin örmeden şişimi aldım. İpimi doladım. Döndüm. Ve ilmeklerimi örüyorum. Küçük bir süveter. Onun için bu dönüşlerimiz yeterli. Bu şişimizdeki ilmekleri de bir aparata alacağım. İlmeklerimizi kesip çıkarmıyoruz. Süveterimizin ön kısmını bitirdiğimiz zaman tığla birleştireceğiz bu ilmeklerimizi. Onun için kesim yapmıyoruz. Tamamladık arka kısmın örülüşünü. Bu kısma da yaka öreceğiz. Ön kısmı tamamladığım zaman buradan tarife devam edeceğim diye başka bir bölümde. İkinci bölümde süveterimizin arka kısmın koltuk kesimlerini ve bu ilmeklerin tarifini yaptık. Tarifimin de sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir anlatım olur. Kolay gelsin hepinize.